Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç, ay ve steryum yengeçlerde dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili yengeç burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir? 2025 19 Temmuz ve sonrası senin için geçerlidir sevgili yengeç burcu. Ve büyücü kartıyla başladık arkadaşlar. Yani bakalım nedir bu mesaj, ne için diyelim. Büyücü kartını ben çok severim. Bu senin işte bu yani asa onlusu. Olayların üstesinden çok yoğun bir şekilde gelebilme gücüne sahip olacağını gösterir. Yüklerin, sorumlulukların çok fazla, önünü göremediğin şeyler var. Ama burada hani sen sanki çok keskin bir karar alacaksın ve şu noktaya geleceksin. Beni duygusal olarak tatmin etmeyen, kalben tatmin etmeyen ne varsa ben artık buraları terk ediyorum dediğim bir durum var. Fakat tam da bu noktada ben arkadaşlar yorum yapmadan önce kartların tamamını açmak ve bütünü görmek istiyorum. Aslan adam, para kralı bakalım, imparator, wow. Bakalım karıştıralım ne gelecek diyelim. Yengeçlerde birazcık dinlenme isteği aldım açıkçası. Birazcık ara vermek, birazcık mola vermek sana çok iyi gelebilir bu aşamada. Bekliyorsun yani burada ciddi bir beklemek var. Bir şey yapmışsın yani ortaya bir iş koymuşsun, bir proje, bir fikir, bir iş, bir emek neyse. Bunların verimini almayı bekliyorsun yengeç burcu. Burada şimdi özellikle Boğa, Başak, Oğlak burçlarından sana gelecek olan destek var. Boğa ve Başak burcu çok baskın. Hanımefendi olsun, beyefendi olsun hiç fark etmez. Toprak gruplarından sana gelecek olan destek var. Ve beni dinleyen arkadaşlarım özellikle ateş ve toprak grubuysanız ekstra verim alabileceğiniz bir süreç olacak sizin için. Şimdi burada nasıl bir şey biliyor musun? Yengeçlerde sanki böyle bin bir parça ederken kafan çok karışık öncelikle. Yani hayatınla ilgili bir şeyler yapmak istiyorsun. Bir taraftan halletmen gereken sorumluluklar var. Bir taraftan gitmek istediğim bir yer var. Yani her şeyi bırakıp bir gitmek istiyorum. Şehir değişikliği, ülke değişikliği, zihnen gitmek, kalben gitmek. Bir taraftan da otur aşağı nereye gidiyorsun diyorsun kendi kendine. Birazcık dinlen diyor sistem sana. Birazcık sakin kal. Şu an ne yapıyorsan bakın bazılarınız böyle çok gereksiz yere kendinizi yoruyor olabilirsiniz. Düşüncesel olarak yoruyor olabilirsin. Bedensel olarak yoruyor olabilirsin. Kalbini, ruhunu pek çok şey yani böyle bir yorgunluk var yani. Kendi hayatında sıkıntı yoksa bile özellikle çok empat, çok duyarlı, çok hassas bir ruhsan, gerçek yani yaşayan bir ruhsan diyelim. Etrafta olup bitenler bile seni çok yoruyor olabilir. Yani kalbin buna dayanmıyor. Aklın buna dayanmıyor. Bu olanlara dayanmıyor dediğim bir durum olabilir. Burada kartların mesajı sana şu, yani sistemin mesajı şu. Eğer bu söylediğim gibi etkileri taşıyorsan üzerinde, tatlım benim hiç kendini üzmene gerek yok. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Sen keyfine bak, arkana yaslan dediği bir durum var. Kafan birazcık çok karışık, seçenekler arasında boğuluyorsun. Ne tarafa gideceğim? Benim için en sağlıklı olan şey nedir? Dediğim bir durum var. Gereksiz yere zaman kaybettiğin durumlar var. Bunlara dikkat et. Burada emeklerinin karşını alacaksın. Aslında burada bak seni bekleyen bir hazine zaten var. Bu hayatına gelecek ve toplu bir hazine. Yani toplu bir para eline geçebilir. Bir anda çok güzel bir teklifin, çok güzel bir projenin, çok güzel bir işbirliğinin içinde kendini bulabilirsin. Çok güzel etkinliklerde yer alabilirsin. Neyse yani herkes kendi durumuna göre alsın. Burada güzel yani paranın sana, para derken bu sadece madde anlamında değil. Yani hak ettiğin şeylerin sana gelmesiyle ilgili. Ama her zaman ne diyorum? Yorumumu ruhu olanlara yapıyorum. Yani aklı başında olan yengeç burcu arkadaşlarım için yapıyorum. Merhametli ve insan kalmayı başarabilenler için yapıyorum. Çünkü hani burçlardan ibaret değiliz. Kişinin kendisini geliştirmeyi... Tirmesi, farkındalığı çok önemli. Orada niye duraksadım? Diğer türlüsünün zaten hani ruhu yoktur ya da başka bir varlıktır. Yani insan görünümlü başka bir varlıktır ya da gelişmemiştir. Hatalar yapmıştır neyse. Burada hak ettiğin şeyleri fazlasıyla alacaksın. Aslında sen kendi krallığını ve kendi imparatorluğunu oluşturmak adına, bireyselleşmek adına çok güzel şeylere imza atacaksın yengeç burcu. Burada bu aralar çok hassas olabilirsin. Bak kupa altılısı. Geçmişten beridir gelen çözemediğin konular var. Parayla ilgili, kariyerle ilgili, aşk hayatın, çoluk, çocuk. Neyse.
Geçmişin şifası, çocuksu travmalar, yani geçmişle ilgili eksik kalan ne varsa bu 6 haftalık süre içerisinde bunları tamamlayacaksın. Burada sistem sana hani şey demişti ya az önce, dedim yani biraz sakin kal. Birazcık bekle, birazcık dinlen. Hiç kendini yormana gerek yok. Gereksiz yere stres yapmana hiç gerek yok. Hani tam şu noktada hani acele etmene hiç gerek yok. Tam şu noktada gereksiz acele edersen eğer kendini hastalandırmaktan başka bir işe yaramayacak bu. Bu kartı hatırlıyorsunuz, Kupa Şövalyesi. Daha önce, bundan önce ve ondan önceki açılımda yine bir şey söylemiştim. Hani bataklıkla ilgili. Hani bir yol zaten oluşmuş senin için demiştim. Şimdi bak, buraya bir kart daha alacağım ben. Ya sanki şimdi bak, asa şahı ve kupa ası. Kendi sığınağındasın gibi. Kendi sığınağın. Sığınak arkadaşlar. Ve bu sığınak senin kalbin. Kalbin sessiz bir sığınak gibi sevgili Yengeç Burcu ve sen sadece oraya sığınıyorsun gibi. Burada arkadaşlar bazılarınızda çok ciddi bir yalnızlık da aldım. Hani kalabalıkların içinde yalnızım, dostlarım yalnızım, yalnızım vardır ya. Kimse bilmeden o kalbinde kopan fırtınaları tek başına atlattın diyor. Pek çok şeyi zaten atlattın. Kimse bilmiyor ama geceleri başını yastığa koyduğunda aklından geçenler, yaşadıkların, sıkıntıların, üzüntülerin neyse, yani olan bitenlerin seni ezmesi, yalnızlığının seni ezmesi, içine attıklarının seni ezmesi, ruhunun ezilmesi, bedenin ezilmesi, suskunluğunun ezilmesi, seni ezmesi diyelim daha doğrusu. Burada sen bak öyle bir güce gelmişsin ki, bir tane şarkı vardı ya, şu an aklımda, arka fonda o çaldı şu an. Çok tatlı bir kız vardı. İsmini hatırlamıyorum. O şarkıyla popüler olmuştu. Sonra o şarkıyı başkası çalmıştı herhalde. Neyse, bizim ülkemizde çok var zaten böyle şeyler. Neyse. Kalbime gömerim o zaman diye bir şey vardı ya arkadaşlar. O şarkı hatırlıyor musunuz? Kalbime gömerim o zaman. Yengeçlerde bunu aldım. Kalbime gömerim o zaman. Ay, aşk hayatın içine geçerli, bu kariyer hayatın içine geçerli. Kırıldıkça güçlenmişsin Yengeç Burcu ve şimdi senin zamanın başlıyor diyor. Sen artık kendi imparatorluğunu kuracaksın, kendi krallığını kuracaksın diyor Yengeç Burcu. Hissettiğin yani böyle kalben hissettiğin coşku, ama bunu dışarıya atamamak, bunu atacaksın. Tamam mı? Yeteneklerin varsa bunları göstermeye başlayacaksın, duygularını doyasıya yaşayacaksın. O böyle sıkışmışlık hissi kendisini yeni fırsatlara bırakacak, böyle söyleyeyim sana. Bir fırsat kapısı, teklif, az önce söylemiştim zaten yine. Hani yeni bir başlangıç gibi. Bir projede yer almak ve uzun süreli parasal kaynakların sana açılması, uzun vadeli. Geciken ödemeler varsa bunlar sana gelebilir. Bakın, geçmişten beridir geçmişten beridir beklediğin parasal konular, iş teklifi, yarım kalan projelerin, işlerin, düşüncelerin, hislerin, aşkların bu dönem yine önümüzdeki 6 haftalık süre içerisinde 2025 19 Temmuz'da dinleyeceksin. Belki 20-21 Temmuz'da dinleyeceksin. Hiç fark etmez. 6 haftalık süre içerisinde 6 Ağustos 16 Ağustos tarihine kadar geçmiş ilişkilerin de yine kapını çalabilir. Geçmişle ilgili her şey, kupa altılısı, geçmiş anılarına gidebilirsin, çocukluğuna gidebilirsin, çocuklukta hayal ettiğin bir şeyin. Bakın, bazılarınızda şu olabilir, biliyor musunuz? Hani sanki bir olay yaşayacaksın sevgili Yengeç Burcu ve burada şöyle bir farkındalık oluşturacaksın. Ya bu benim zaten çocukluk hayalimdi. Ben bunu istemiştim. Şimdi bak, bir şey istiyorsun, onun senin hayatına geldiğini görüyorsun. Fakat dış etkenler, üçüncü kişiler, faktörler, o ne dedi, bu ne dedi, ık bık zık giriyor senin hayatına ve orada bir engel oluşturuyor. Sen orada bir uyanış yaşıyorsun mesela. Ya zaten ben bunu istemiştim, aslında buydu gibi. Yani bir engel aşmak gibi, orada bir fark ediş yaşamak gibi. Geciken ödemeler varsa bunlar sana gelebilir. Parasal sıkışıklıkların artık son bulabilir ve hani gelecek olan nimetler de seni duygusal olarak da şifalandıracak. Emeklerinin karşılığını almak sevgili Yengeç Burcu. Ve bazı tesadüfler ile de karşılaşabilirsin. Yani bir karşılaşma, bir duyum, bir söylem, bir etki, karşına çıkan herhangi bir şey sende epeyce böyle bir farkındalık oluşturacak gibi.
Duygusal yüklerin çok fazla. Boyun ağrısı, bel ağrısı, omuzlarla ilgili ağrılar yaşıyor olabilirsin. Mideyle ilgili hassasiyetler. Yine önümüzdeki süreçlerde bazılarınız dişlerinizi yaptırabilirsiniz. Dişlerle ilgili, ağız bölgesiyle ilgili konular. Su içmeye, su tüketmeye dikkat etmende fayda var. Başka... Duyguların şifalanacak, parasal sıkıntılar çözüme kavuşacak ve çok sustuğun, çok taşıdığın, çok beklediğin ne varsa bunların karşılığını almak var. Yine altını çiziyorum. Hani yengeç var, yengeç var. Yengeçten yengece çok fark var. Çok şükür buraya her zaman aklı başında ve iyi niyetli arkadaşlarım denk geldiği için bu tarz uyarıları yapma gereği duymuyorum. Ama araya bazen çatlaklar sızabiliyor arkadaşlar. Sızabiliyor. Burada bir bereket akışı var, yani kupa ası. Yani sen burada bir yaratıcılığını ortaya koyuyorsun. Bir emeğini sergiliyorsun. Bir işini sergiliyorsun ve oluk oluk akıyor gibi. Akıyor, bak, sistem sana yukarıdan akıtıyor. Sen kendi kabını dolduruyorsun ve o kabından, yani sen sadece kendi kabını doldurma. Kupa ası o kadar tatlı bir karttır ki. O kadar tatlı bir mesajı vardır ki, bak. Sen kendi kabını doldurmakla kalmıyorsun. O kabından da taşıyor, yani kabından da taşıyor. Duygu, bereket, his, üretkenlik neyse o kabından da taşıyor senin. Toprağı da canlandırıyorsun, yani bulunduğun yeri de canlandırıyorsun gibi. Huzur var burada ya, huzurun gelmesi var. Balık, akrep, boğa, başak, oğlak, aslan, yay, koç. Bu kişilerle çok tutkulu bir aşk başlayabilir. Sevgili Yengeç Burcu. Ama hemen sakın şunu yazmayın. Bakın, her zaman bunu açıklama gereği duyuyorum nedense. Tek tük de olsa yazanlar oluyor. Şimdi nasıl ya, işte akrep bana bunu yaptı falan filan. Arkadaşlar, akrep vardır, akrep vardır. Yani akrep vardır hayatında, sana kötülük yapmıştır. Başka bir akrep gelir. Onun iyi versiyonu başka bir şekilde gelir. Hani burç söylerken herkes kendi durumuna göre alsın. Hayatında yay burcu var. Biri kötüdür, biri iyidir. Yani biri farkındalığı yüksek bir ruhtur. Yani birinin gerçekten ruhu vardır. Diğerinin ruhu yoktur ama onun da burcu vardır. O yüzden bunu çok iyi analiz edelim. Burada artık ne var biliyor musun? Şimdi bak, sen besliyorsun, doyuruyorsun, besliyorsun ama hani burada önce kendini doyurmak var. Yani bu sistem diyor ki, bak, önce ben seni doyuracağım. Senin kabını doyuracağım, seni doyuracağım, seni dolduracağım. Sen kendin doyduktan sonra diğerlerini akıtacaksın gibi. Bir şey var yani burada, bir projeye katılmak, bir etkinliğe katılmak, bu herhangi bir şey de olabilir. Ama bu hem sana yardım edebilecek bir şey hem de başkalarına yardım edebilecek bir şey Yengeç Burcu. Yani burada yine yengeçlerin o amaçlığını arkadaşlar görüyorsunuz, yani bir şekilde o çıkıyor yani bir yerden. Şimdi bakalım, bir de arketip alalım. Bakalım arketip mesajlardan ne gelecek diyelim. Yengeç Burcu arkadaşım için gelmedi. Vizyoner, olumlu nitelikler, başkalarının henüz kavrayamadığını tasavvur etme kapasitesi, bu sana verilecek Yengeç Burcu. Kişisel kazanç beklemeden bir vizyonu açıklamaya istekli olmak. Bakın işte bu, hani dedim ya, bir şey var burada yani. Burada bir şey var. Bakın bu. Peki bunun gölge tarafı nedir? Düşmemen gereken hal ve tutum nedir? Gölge nitelikler. Bu sana verildiğinde, bak, bu sana verildiğinde bunu yanlış da kullanabilirsin. Bak, gölge taraf, dikkat etmen gereken şey bu. Bu yüzden bunu okuyorum. Nasıl yokluk bir sınavsa varlıkla bir sınavdır. Çirkinlik bir sınavsa güzellik de bir sınavdır. Şimdi çirkinlik, güzellik hani dış görünüşle alakalı söylemiyorum ama o da var arkadaşlar. Hani hayatımızın belirli döneminde kendimizi çok kötü hissederiz, çirkin hissederiz. Sonra bir anda ah ne kadar gençlik geldi bana ya, ne kadar, işte her şey bir öğreti ve sınav. Şimdi bak, bu sana verildiğinde bunu kullanmamaya dikkat et. Ben böyle yorumlayacağım şimdi sana bunu. İçgörülerini en yüksek teklifi verene satmak, vizyonunuzu daha kabul edilebilir kılmak için ödün vermek. Bu dikkat etmen gereken hal ve tutum. Ve prens, olumlu nitelik, romantik, cazibe ve güç potansiyeli. Peki bunun gölge tarafı nedir? O bir romantizm artacak, yani başkalarını etkileyebilme noktan da artacak. Gölge nitelik nedir diyelim? Kendini yüceltmek için güç kullanmak. Yengeç Burcu, bu düşmemen gereken hal ve tutum. Peki diğer etkilere bakalım ne gelecek diyelim. Vermedi. Ve hizmetkar.
Olumlu nitelik nedir dediğimde özgür ve sevgi dolu bir kalple başkalarına hizmet etmekten zevk almak. Yani burada kupa ası. Hizmet anlamında söylemiyorum. Özgür ve sevgi dolu bir kalple başkalarına hizmet etmekten zevk almak. Arkadaşlar. Peki bunun gölge tarafı nedir? Düşmemen gereken hal ve tutum nedir? Hayatta ilerlememek için parasızlığı bahane eder. Hayatta ilerlememek için parasızlığı bahane eder. Bu çok güzel mesajdı. Halbuki ilerlesen yani Rabbim verecek yani. Bakalım. Ve toz şeytanı hareketsizlikten çıkmak diyor arkadaşlar. Bir tane de melek alalım bakalım ne gelecek diyelim. Hareketsizlikten çıkmak dedi. Döndü. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek. İşte tam burada fark ediş, yani uyanış dediğimiz şey tam burada gerçekleşiyor. Ve burada hani şey dedi ya, hani ilerlemek için parasızlığı bahane etmek. Yapacağım ama imkan yok. Yapacağım ama para yok. Şu an elinde ne varsa o şekilde adım attığında zaten onun devamı gelecek. O kilit kırılacak. Sonra o noktada farklı şeyleri de görmeye başlayacaksın. Farklı şeyler de dahil etmeye başlayacaksın. Mesajlar bu şekildeydi. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.